Kıymetli dostlarımız, yerli ve milli projeler kanalımızdan herkese merhaba. Bugün yine bilgi dolu bir içerikle karşınızdayız. Yunanlılar S-300'de ne yaptılarsa Türkiye'de S-400'de onu yapmalı. Yunanistan'ın Asmane tutumu tükenmek bilmiyor. Hızını bir türlü yavaşlatmıyor. Amerika şu anda Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetimini tercih ediyor. Bu tutumunu terk etmeyeceği belli. Türkiye kesinlikle geri adım atmamalı ve misliyle mukabele etmeli. Bugün kafanızdaki soru işaretleri cevabını bulacak. Ben size bugün detaylıca olacakları anlatayım. Merhabalar arkadaşlar, tekrar sizlerle birlikteyiz. Türkiye gizli projesini Yunanistan'a karşı mı kullanacak? Tekrardan herkese merhaba. Yunanistan'a karşı gizli kozlarımız neler? Yunanistan'ı S-400 ve silahlarımızla yerle bir etmemiz sizce kaç saat sürer? Peki ya Yunanistan'ın batısına yer alan askeri üssümüzü biliyor musunuz? Paranoyak Yunan'ın uykularını kaçıran bu gurur verici Türk üssünü de sizler için araştırdık. Türkiye ile yatıp Türkiye ile kalkan paranoyak Yunanlılar şimdi de Arnavutluk'ta bulunan Paşa Limanı Türk deniz üssünü kafaya taktı. Yunanlılar olası bir savaş halinde Türk donanmasının bu üssü kullanarak Yunanistan'ı kuşatacağını öne sürüp ağlamaya başladı. Yunanistan, Adalar Denizi'nde silahlandırdığı toprak parçalarının yakında elinden gideceğini düşünüyor. Bu kabusu yaşayan Atina, bugünlerde Arnavutluk merkezli yeni bir korku daha yaşıyor. Yunan basını Tiran yönetiminin 1998'de Türk Deniz Kuvvetleri'nin kullanımına sunduğu Paşa Limanı deniz üssünün Yunan topraklarını Adriyatik Denizi'nden saldırılar için kullanacağını yazıyor. Yunanlıların yeni kabusu olan Paşa Limanı Türk deniz üssü dikkatimizi çekiyor. Erdoğan'ın Balkanları kurtarma planı sizce de güzel bir sürpriz olmaz mı? Arnavutluk ve Kosova toprakları Erdoğan'ın Balkanları kurtarma planında Türkiye'nin en büyük üsleri olacak. O halde Türk denizaltıları Yunanistan'ı batıdan kuşatabilir ve Ege takım adalarının her noktasına komando çıkarabilirler. Efes 2022 tatbikatına Arnavut komandolarının da katıldığını hatırlatarak Türkiye ile Yunanistan arasındaki muhtemel bir çatışmada Tiran'da Ankara'nın ittifak halinde hareket edeceğini belirtti. Arnavut komandolar bir düşman kıyısına amfibi botlarla nasıl ulaşılacağı konusunda Türk subaylar tarafından eğitildiler. Türkiye ve Arnavutluk 2021'de maddelerini bilmediğimiz daha güçlü yeni bir savunma işbirliğine imza attı. Yunan basınına göre Türkiye, Arnavutluğun Dranç kentinde bulunan denizaltı üssünü baştan sona yeniledi, modern hale getirdi. Paşa Limanı 1950'lerde Sovyetler Birliği'nin Akdeniz'deki tek üssüydü. Arnavutluğun 1961 yılında Varşova Paktı'ndan ayrılmasından sonra üs SSCB ile Arnavutluk arasında bir sorun haline geldi. 24 Mart 1998'de imzalanan protokol kapsamında Türk Deniz Kuvvetleri tarafından bir lojistik birliği konuşlandırıldı ve liman altyapıları tadilattan geçirildi. Paşa Limanı deniz üssü NATO ve Türk Deniz Kuvvetleri için önemi göz ardı edilemeyecek bir liman haline geldi. Halen burada görevli Türk Deniz Kuvvetleri personeli bulunuyor. Yunanistan özellikle Paşa Limanı'ndaki Türk askeri varlığından ciddi şekilde rahatsızlık duymakta. Hatta burayı tehdit olarak görmektedir. Yunanistan son günlerde ateşle oynuyor. Türkiye S-400 ile yanıt vermeli. Akdeniz'de görev uçuşu yapan Türk savaş uçakları, Girit'te konuştuğu Rus yapımı S-300 sistemi tarafından taciz edildi. Keşif görevi yapan F-16'larımız füze kilidi atılmasına rağmen planlı görevlerini tamamladı. Yunanistan son günlerde Türk savaş uçaklarına yönelik tacizlerin dozunu artırdı. Son olarak 23 Ağustos'ta Doğu Akdeniz ve Ege'de görev uçuşu yapan Türk savaş uçaklarına Yunanistan'a ait Rus yapımı S-300 hava savunma sistemi bataryaları tarafından radar kilidi atıldı. Türkiye'nin bölgesel hava savunmasını ve güvenliğini daha etkin hale getirmek maksadıyla S-400 sistemi tedarik etmesinin ardından bazı NATO ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından gösterilen tavrı da hatırlamakta fayda var. Yunanistan'ın S-400 savunma sisteminin bir önceki versiyonu olan S-300 bataryalarını 23 sene önce tedarik ettiği halde kimse buna karışmadı. Ama ne hikmetse Amerika bizim S-400 almamızı hedef haline getirdi. Amerika'ya güven olmadığını çok şükür anladık ve ona göre hareket ediyoruz. Batı ülkelerinin bu konuda da çift taraflı bir politika sergilediği açık. Bizi yıllardır Avrupa Birliği'ne kabul etmeyen, Müslüman kimliğimizi aşağılayan Avrupa bizi kaybetmiştir. Peki bu taciz olayı ilk mi? Cevap aslında
Hayır. İlk taciz 2013'te Yunanlılar tarafından gerçekleşti. Kurnaz Yunanlılara karşı dikkatli olmalıyız. Rus yapımı S-300 hava savunma sistemi 1997 ve 1998 yıllarında Güney Kıbrıs Rum yönetimi tarafından Kıbrıs'a konuşlandırılmak istenmişti. Ancak Türkiye'nin itirazları sonrasında 1999 yılında Yunanistan'ın Girit adasına konuşlandırılmıştı. Emekli Kurmay Albay Gürsel Tokmakoğlu, Yunanistan'ın aldığı S-300'leri Girit'teki NATO üssüne hava savunma sistemi olarak yerleştirdiğini belirterek, buradaki S-300'ler aynı zamanda NATO'nun eğitiminde kullanılıyor. Yunanistan 2013 yılında da S-300'lerle bir tacizde bulunmuştu. Böyle bir kararı Yunan siyasi liderliği neden aldı? Bu soru önemli. Birincisi, Yunanistan'da patlak veren telekulak skandalı nedeniyle Yunanistan Başbakanı Mitsotakis zor duruma düştü. Yunanistan'da iç siyaset gündemini değiştirmek istiyor. Bu eylemi de bir başarı hikayesi olarak kamuoyuna sunmak istedi. İkincisi, Doğu Akdeniz'deki enerji denkleminde caydırıcı bir güce sahip olduğunu göstermek istiyor. Üçüncü ve son neden, Türkiye'yi tahrik ederek askeri tedbir almaya zorluyor. Böylece Amerikalı ve Avrupalı abilerine bir Türk tehdidinin olduğunu ispat etmek istiyor. Böyle bir durumda Türkiye'nin yapması gereken artırılmış bir askeri varlığın bölgede kalıcı olarak faaliyet göstermesidir. İkincisi, Türkiye mütekabiliyet kapsamında S-400'leri Anadolu'nun batısına konuşlandırma seçeneğini gözden geçirebilir. Yunanlıların burada temel amaçları gerginliği artırarak özellikle ABD ve Avrupalı devletlerle Türkiye'yi karşı karşıya getirebilmektir. Türkiye'nin elbette mütekabiliyet çerçevesinde Yunanistan'a yanıt vermesi gerekiyor. Ancak Türkiye kontrolsüz bir şekilde bir eskalasyon içerisine girmeyecektir. Daha rasyonel bir şekilde gerekli siyasi, diplomatik ve askeri adımları atacaktır. İşte Yunanistan'daki Mitsotakis hükümeti bütün bu hesaplarla Türkiye karşısında bilinçli bir tırmanma siyasetine yönelmiş olabilir. Türkiye'yi batıdan daha da uzaklaştırma hedefinin peşine düşmüş olabilir. Peki Türkiye cephesine baktığımızda ne görüyoruz? Yunanistan gibi Türkiye'de seçime doğru yol alırken Türk-Yunan ilişkilerini önümüzdeki dönemde nasıl bir tablo bekliyor? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konudaki son açıklamaları nasıl değerlendirilebilir? Bu sorulara da birazdan yanıt vermeye çalışalım. 1998 yılında Arnavutluk'ta yapılan anlaşma neticesinde Türk Deniz Kuvvetleri'nin hizmetine giren Arnavutluk Paşa Limanı, Türk Deniz Üssü, Yunanistan'daki yeni endişe kaynağı haline geldi. Türk komandolar Arnavutluk'taki üssü kullanarak Yunanistan'ı kuşatacak sanrısını haberleştirdi. Türk Deniz Üssü'nde yer alan denizaltılarının Yunanistan'ı kuşatacağı yazıldı. Türkiye'nin Adalar Denizi'nde tam hakimiyet sağlayacağına yönelik de bir içerik yayınlandı. Yunan medyası olası bir savaşta Güney Kıbrıs Rum yönetimindeki Yunan denizaltılarının Türkiye'ye saldırabileceği yönünde tehdit ifadelerinde de yer verdi. Yunan bizi tehdit ediyor. Peki sizce bundan sonra ne olur? En önemli soru, bizim tarafımızda yer almayan, ayrımcı olan ve açık açık Yunan tarafını tutan NATO'dan ayrılmalı mıyız? Yunanistan'ı kime şikayet etmeliyiz? Daha fazla içeriklerimize ilk siz ulaşmak istiyorsanız kanalımıza abone olun. Bu zorlu mücadelemizde bize destek olmak için videomuzu beğenip fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerimize olsun inşallah. Selam ve duayla. Hoşça kalın.